Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bu görmüş olduğunuz modelleri şöyle hazırladım ben. Yine takipçimin isteği üzerine bir bandana modeli, ama farklı şeyler de yapabilirsiniz tabii ki. Motifimiz bu şekilde. Şöyle 4 tane renk kullanıyoruz. İsterseniz tek renkli de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi başlayalım hemen. Önce şöyle şunları hazırlamamız gerekiyor. Ortasından bej rengiyle başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum önce. Şöyle bir tane zincir çekelim ve bu sihirli halkanın içine 1 2 3 4 5, burayı biraz çekiyorum, 6 7 ve 8 tane sık iğne yapıyoruz. Bunu çekerek sıkıştırıyoruz ipimize. Sonra ilk yaptığımız bu sık iğnenin içine gireceğiz. Şöyle kaydırdım, bir tane zincir. Bunu kesiyoruz, diğer renge geçiyoruz. Önce bütün ortaları bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi şöyle sarıyı alalım. Etrafına yapraklar ya da çiçekler diyebiliriz. Bir tane zincir çekiyorum. 8 tane yaprak yapacağız. Şöyle herhangi bir sık iğnenin üzerinden girebiliriz. Bir tane sık iğne ile birleştirdim. Buradan 2 tane zincir çektim. Bir kez doluyorum. Aynı noktaya bakın. Birleştirdiğimiz noktaya giriyoruz. Önce 1, sonra 2 alıyoruz. Tekrar doladım. Yine aynı yere önce 1, sonra 2. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir. Şu ipi de yürütüyorum bu arada buradan. Bir sonrakine geçtim. 1, aynı sık iğnenin içine bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topluyorum tepeden. 3 tane tekrar zincir. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 ve 3. Kapattım. 8 tane sık iğnemiz var zaten. Her birinin üzerine bu şekilde yapraklar yapıyoruz. 8 tane olacak. 1 2 3 4 ilmeği birlikte kapattım. 3 tane zincir. Şu sarıyı buraya kadar gizledim. Şimdi şu artanımız var bakın burada. Bunları da şöyle alarak aralarda gizleyebilirsiniz. Sonradan uğraşmayız o şekilde. Şöyle alalım bakın tığın üzerine. 1 2 3 kapattım. Tekrar 3 zincir. Hemen bir sonrakine batıyorum. Bunları bu tarafa geçirdim. Sonra dibinden kesebiliriz. Gizlemiş oluyorum alt tarafta. Yine 3 tane trabzan. Kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 oldu. 8 tane olacak demiştik. 3 zincir. Şurası tam ipi kestiğimiz yer. Biraz zorlattım. Evet. Şöyle 1 2 3 kapatıyorum. 3 tane zincir. Geldik son sık iğneye. 1 2 3 hepsini birlikte kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz buradaki tepe noktasına birleştiriyoruz. Bir tane zincir. Bu ipimizi de buradan kesiyoruz. Şimdi kırmızıya geçeceğiz.
Bakın şunları gizledim trabzanların arasında. Bunun tamamını kesebilirsiniz ya da en son böyle biraz uzun bırakırsanız iğneyle ya da tığla tekrar rengini gizleyebilirsiniz. Şimdi kırmızı rengimize geçelim. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle herhangi bir boşluktan 3 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Aynı boşluğa 1, 2, 3. Bir trabzan. Şimdi zincirle beraber 2 oldu. 3 diye saymaya devam ediyoruz. 3, 4. Zincirle birlikte 4 tane. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. Bu arada bakın birleştirdiğim ipi yine burada gizleyerek devam ediyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne. 3 tane zincir. Şimdi aynı boşluğa yine trabzan yapacağız. Bunu 1 diyerek sayalım. 2 diye başlayalım saymaya. 2, 3, 4. Zincirle birlikte 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar hemen alttaki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. Böyle yapraklar yapıyoruz. Bakın şu ipimizi de bu tarafa geliyor zaten. Hemen buradan bir sık iğne yapalım. Bu tarafa doğru gelsin. 3 tane zincir. Boşluğa batarak 2 diye saymaya başlıyorum. 3, 4. 1, 2, 3. 5. 3 zincir çekerek boşluğa bir sık iğne ile giriyoruz. Tekrar bir sonrakine yine bir sık iğne ile geçiyoruz. 3 tane zincir. Devam ediyoruz. 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir, 5 diyoruz bu şekilde. Şimdi diğer boşlukları da tamamlayalım, dönelim. Evet, bakın sona geldim. 5. yine aynı boşluğa batarak tamamladım. 3 tane zincir çektim. Şurada bir birleştirme yapıyoruz. Buradaki ilk başladığımız noktaya, kırmızı ile başladığımız noktaya girelim. Şöyle ipimizi kaydıralım. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi tekrar kesiyoruz. Şu tam motifimiz 3 tane tam motiften oluşuyor. 3 tane de yarım motiften oluşuyor arkadaşlar. Önce bunları tamamlayalım. 3 tane. Sonra şu kenarı göstereceğim. Bir de yarım motifi nasıl yapıyoruz onu da yapalım beraber. Yine aynı şekilde bej rengiyle başlıyorum ortası için. Sonra birleştirme yapalım. Sihirli halka yapıyorum. Tığımı şöyle geçirdim. Yine bir zincir. Bu sefer 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunu buradan çekelim. Bir tane de zincir çekelim sökülmesin. Keselim ortası için sadece bu kadar. 5 tane sık iğne. Evet. Tekrar sarıdan yaprakları yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sefer şöyle başlıyorum. Bakın tığımı bir kez doladım. Bunu ters çevirmiyorum. Bakın ipi burada kestim. Bu taraftan başlıyorum. İlk sık iğnenin içine giriyoruz. Şöyle tığımı bir kez dolayarak girdim ve bir trabzan yaparak çıkıyorum yukarıya. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldık. Bakın bu şekilde 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bir kez doladım. Bir sonraki sık iğnenin içine giriyoruz. Önce bir, sonra iki. Tığda bekletiyoruz. Tekrar aynı şekilde. Evet, 2 yaptık.
3'ü de yapalım. Şunu gizlemeyi unuttum arkadaşlar. Evet, şunu da şöyle gizlerseniz iyi olur. Ben sonra gizleyeceğim artık. Hepsini birlikte kapattım. Yine 3 tane zincir. Bir sonrakine geçiyoruz. Burada şu beyazı alalım, en azından şöyle gizleyelim. 1 2 3, hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir, hemen yanındakine 1 2 ve 3 kapatıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladık. Bu sonda kalan yuvaya girerek 1 2 3, bir tane trabzan. Şimdi bir zincir tekrar, burada da 3 tane yaprak yapmış olduk. Evet, tekrar kırmızıya geçiyoruz. Bir tane zincir, bir kez doladım. Bakın yine çevirmiyorum. Burada ipimi kestim. Buradan başlıyorum, bu taraftan. İlk boşluğun içine giriyoruz, şuradaki. Evet, bu sefer şu sarıyı gizleyelim. 1 2 şöyle 3. Üçlü trabzan yaparak çıktım. Bir kez doladım. 2 3 4, 5. yaparken 3 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde alta giriyoruz. Bir sık iğne. Şimdi tekrar diğer boşluğa bir sık iğne yaparak girelim. 3 tane zincir. İki diyerek saymaya başlıyoruz. 3 4, 1 2 3 zincir, tekrar alta girerek birleştiriyoruz. Burada da bakın şöyle 4 tane yaprak olacak. Şimdi bunu da tamamlıyorum. Şöyle şu boşluğa ve sondaki boşluğa yapıyoruz. Sona geldim, bakın burada da yine 1 2 3 zincir çekip şöyle bitiriyorum. Bir zincir çekelim, tekrar ipimizi keselim. Evet, bu şekilde olacak. 3 tane yarım motif, 3 tane de bütün motifimiz var. Şimdi önce şunları birleştirelim. Birincinin kenarlarını yaptım ben, bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi bunun kenarını yapacağız ve birleştireceğiz. Şimdi önce şu temizleme işlemini yapmak istiyorum ben. Bunları yaptıktan sonra birleştirirseniz herhalde daha rahat birleştiririz. En son kestiğimiz ipleri bu şekilde motifin arkasından doğru tığımızı geçirerek, buralarda iğne de kullanabilirsiniz ya da daha ince bir tığ da kullanabilirsiniz. Çünkü sürekli her sırada renk değiştirdiğimiz için bunların iyi saklanması lazım. Evet. Şöyle keselim. Şimdi diğerlerini de temizliyorum, dönüyorum. Evet, şimdi geçelim. Bunların kenarlarını temizlemedim. Bakın bu kenarına sonradan sık iğne gideceğiz. Orada gizleyeceğiz diye. Şunları temizledim sadece. Evet, yeşil ipimizi alalım. Bir tane zincir çekiyoruz ve şimdi bakın 1 2 3 defa tığımızı doluyoruz. Sonra bunu alalım. Herhangi bir iki yaprağın arasına şöyle giriyoruz. 1 2 3 4, son ilmeği hep tırnağımla tutuyorum. 5. İpimiz burada kaldı. Beşli bir trabzan yaptık. Tığ bir kez dolayalım. Şöyle şurada 3 tane zincir kalacak şekilde, bakın şu iki ilmeği alarak giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı bir kez doluyoruz. Buraya aynı yere
2 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Tekrar bakın aynı yere batıyorum. Şöyle bir köşe oluşturduk. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4. Yaprağın, yani şuradaki yaprağımızın ortasına, tepe noktasına bir sık iğne. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir sonraki yaprağa geliyoruz. Bunun ortasına bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Şimdi ikinci köşeyi yapacağız. Birinci köşeyi tamamladık. Burası birinci köşemiz. İkinci köşeyi yaparken yine bu araya giriyoruz. Tığımızı 1 2 3 defa doladım. Şu aradaki yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 3. Bakın şuraya bakacağız biraz sonra. 4 ve 5. Bir kez doladım. Buradaki şu iki ilmeği arasına giriyorum. İkili trabzan. Sonra 1 2 3 4 zincir. Aynı yere tekrar giriyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, ikinci köşeyi de böyle oluşturmuş olduk. Şimdi üçüncü köşeye kadar gelelim. Orada birleştirelim. Burada 1 2 3 4 zincir. Yaprağın tepesindeki tam ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir sonraki yaprağın ortasına, tepesine yani bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Tığımızı 1 2 3 defa doluyoruz. Araya giriyoruz. Önce bir ilmek, sonra 2 2 alarak 5 defa da çıktım. Sonra tığımı doladım. Şuradaki şurada üçlü trabzan kalacak şekilde düşünün şu yuvaya. İkinci boğum, daha doğru söyleyeyim. Giriyoruz, ikili trabzan. Şimdi burada birleştirmeye başlayacağım. Normalde 4 zincir çektiğim yerde 2 tane zincir çekiyorum. Alıyoruz şimdi yerine. Şöyle ters yüzleri birbirine bakacak şekilde getiriyorum. Bu boşluğa giriyorum, arkadaki köşenin boşluğuna bir sık iğne. 2 tane zincir. Dönüyoruz ve burayı tamamlıyoruz. Aynı yere batarak şimdi 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 4 çekip buraya birleştirmiyorum. 2 zincir çekiyorum. Arkaya geçiyorum. Bakın buradaki 4 zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. 4'ü tamamladım. Şimdi tepe noktaya bir sık iğne. Burada da 6 zincir çekiyorduk buraya kadar. 3 tane zincir çekiyoruz. Önce arkaya geliyoruz. Birleştirdiğimiz motife 6 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. Tekrar 3 tane zincir. 6'ya tamamladık. Geliyoruz bir sonraki yaprağa. Tepesine bir sık iğne. Yine 2 zincir. Geliyoruz. Buradaki bakın 4 zincir çektiğimiz boşluğa girerek bir sık iğne yaparak birleştirdik. Tekrar 2 zincir döndük. Tığımızı 3 defa doluyoruz. Köşeyi yapacağız. Araya giriyoruz. 1 2 3 4 5'te çıktık. Evet, yine tığımı doladım. Buradaki şu birinci boğum, şu ikinci boğum, öyle de anlayabilirsiniz. Şöyle giriyoruz. Bir tane ikili trabzan. 2 zincir. Diğer köşe boşluğunun içine giriyoruz. Bir tane sık iğne. Tekrar 2 zincir. Bakın birleştirmeyi tamamladık. Dönüyoruz. Buradaki aynı noktaya tekrar batıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle. Şimdi bu kenarı birleştirdik. Ütülerseniz daha güzel duracaktır. Devam ediyoruz. Şimdi buraya motifimizi bitirelim. 4 zincir.
Tam ortasına batıyorum. Bakın ortadaki 3. trabzana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki yaprağında yine aynı şekilde tam tepesine 1, 2, 3, 4 zincir geliyoruz. Buradan başlamıştık. Şu şekilde birleştirelim. Bir tane zincir. Bunu kesiyorum şimdi. Bu şekilde şu iki ipim de aynı yerde olmuş oldu. Bakın burada bir düğüm atarak da bunu sağlamlaştırabilirsiniz. Sonra şuradan gizleyeceğiz. Evet. Sonra aynı şekilde bunu buraya birleştiriyoruz. Şöyle küçük bir üçgen oluyor. Sonra da bu 3 tane yarım yaptığımız, bakın bir tanesi buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya birleştireceğiz. Şimdi bunu da birleştirelim önce. Bunları sonra birleştirelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar tığıma bir zincir çekiyorum. Ve tığımı 3 defa doluyorum. Bunu tabi şey de yapabilirsiniz. Yani burayı birleştirip 5 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ama böyle bana daha kolay geldi. Hemen şu aradan girelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, dediğim gibi buradan birleştirip 5 zincir de çekebilirsiniz ama şöyle giriyoruz tekrar. Bakın şu ikinci boğuma bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir, hemen birleştirerek başlayalım isterseniz. Şuradan birleştirelim. Bakın burada köşe boşluğunun içine girmeyeceğiz şimdi. 2 tane zincirimi çektim. Şu iki motifi birleştirdiğimiz için burada bir yuvamız var. Bakın şöyle arkadan doğru yine ikisinin birleştiği noktaya tığımı geçiriyorum. Bir sık iğne yapıp 2 tane zincir çekiyorum bu şekilde. Sonra dönüyoruz ördüğümüzde aynı. Evet, motif dönmesin elimizde. Sanırım döndürdüm. Şurayı tekrar edeyim. Şöyle. İki zincir. Geliyorum şimdi buraya. 2 tane ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. 4 zincir çekilen boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Döndük. Yaprağın tepesine giriyoruz. 3 tane zincir. Az önce yaptığımız işlemlerin aynısı burası. Tekrar 3 tane zincir çektim. Yine bir sonraki yaprağa geldim. Tekrar 2 zincir ve birleştiriyoruz. 2 zincir. Şimdi köşeye yapıyoruz. 3 defa doladık. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci boğuma buraya giriyoruz. Bir tane ikili trabzan. 2 zincir. Köşe boşluğuna birleştirdim. Tekrar 2 zincir. Şimdi tekrar 2 tane daha aynı yere batarak trabzan yapalım. Evet, burayı da birleştirdik. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4. Artık birleştirme yapmadan devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Diğer köşeye geldik. 1, 2, 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya giriyorum. Bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Birleştirdim. Şöyle bakalım tekrar. Bakın. Burayı tamamlıyoruz. Şimdi şuraya dördüncü köşeyi yapıyoruz.
Geliyoruz buradan birleştiriyoruz. Burayı tamamlıyorum. Dönüyorum şimdi. Evet, geldim bakın sona, tekrar 4 zincirimi çektim. Buradaki trabzanımızın tepesine birleştiriyorum. Bir tane de zincir. Yine şöyle bir düğüm atalım buraya. Evet, şimdi gelelim küçük motifleri birleştirmeye. Önce bunu birleştirelim buraya. Bunun da yine aynı şekilde geliyoruz. Bir tane geliyoruz diyorum. Pardon. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızı 3 defa doluyoruz. Bakın burada şuradan giriyorum. Direkt birleştirerek devam edeceğiz bunu. Buradaki sarının üzerinden 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde çıkıyoruz. Yine şurada ikinci boğuma girelim. Bir tane ikili trabzan. Buradan hemen birleştirmeye başlayacağız şimdi. 2 zincir çekiyorum. Şu köşeden birleştirerek buraya kadar devam edeceğiz. Köşe boşluğuna geliyoruz. Bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 2 zincir dönüyorum şimdi. Aynı yere batarak yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi 2 zincir. Şunu karıştırmayalım. Bakın. 2 zincir çektim. Bu 4 zincir çektiğimiz boşluğa bir sık iğne, tekrar 2 zincir. Dönüyoruz. Buradaki yaprağın yine tepesine bir sık iğne. Burada 1, 2, 3 zincir, 6 zincirli boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki yaprağın tepesine bir sık iğne. 2 zincir. Burada 4 zincir çekmiştik. Bu boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne, tekrar 2 zincir. Şimdi köşe yapacağız. 3 defa tığımı doladım. Alta giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5'te çıktım. Buraya ikinci boğuma girerek bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir. Evet. Şimdi bakın bunu 3 tane motifin birleştiği noktaya batarak birleştiriyoruz. Burada boşluğa batmıyoruz. Şöyle bakarsanız burada bir yuva oluşuyor zaten. Şöyle giriyorum buraya. Bir sık iğne, 2 tane zincir. Evet, tekrar döndüm. Aynı yere batarak burada 1, 2 tane trabzan. 2 zincir. Geliyoruz buraya. Şu ipleri gizlemedim. Sürekli önüme çıkıyorlar. Buraya giriyoruz. Tekrar 2 zincir. Buraya bir sık iğne, bakın. Köşeden döndük. Bu tarafa doğru birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi yine 2 zincir. Pardon, burada 3 zincir. Çünkü şu 6 zincir boşluğuna birleştireceğiz. Tekrar 3 zincir çektim, döndüm. Diğer köşemizi yapıyoruz şimdi. Pardon arkadaşlar, 2 zincir çektim. Niye daha köşeye gelmedik? Şuraya birleştireceğiz. 2 zincir çektim. Önce yaprağı birleştiriyorum. Kafanız karışmasın. Aynı aslında. Yani büyük motifleri, bütün motifleri nasıl birleştirdiysek aynısını yapıyoruz. Tekrar burada 2 zincir. Şuraya birleştirdik. 2 zincir çektim. Buraya birleştiriyoruz şimdi. Sonra köşe yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Köşeyi yaparken bakın alttaki sarıya batacağız. Nasıl burada öyle başlamıştık. 3 defa tığımı doladım. Buradaki sarı zincirin içine giriyorum. 1, 2, 3, 4,
5'te çıktım. Hemen ikinci boğuma giriyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bakın köşeye birleştiriyoruz. Tekrar 2 zincir. Bir kez doladım. Yine buraya 2 tane trabzan. Evet. Bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Şöyle birleştirmiş olduk bakın. Sonra bunu birleştireceğiz. Bakın hemen buna da başlayalım. Bir tane zincir, 1 2 3 defa doladım. Şuradan sarıya batarak giriyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra yine ikinci boğuma geliyoruz. Bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir. Bakın bunu şu ikisinin birleştiği noktaya, şuraya batarak birleştiriyoruz. Bu şekilde giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çektim. Geliyorum şimdi. Tekrar aynı boğuma batarak 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Şöyle birleştirdim. Bakın şimdi geliyorum buraya. Bir sık iğne. 2 zincir. Döndük. Yaprağımızın tepesine bir sık iğne. 3 zincir. Sıradaki boşluğa birleştirdim. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki yaprağın tepesine bir sık iğne. 2 zincir. Buraya girerek birleştirdim. Tekrar 2 zincir. Burada köşe yapacağız. 3 defa doladım. 6 giriyorum. 1 2 3 4 5. Hemen ikinci boğuma girerek yine bir tane ikili trabzan, 2 zincir. Geliyoruz köşeye, birleştirdik. Tekrar 2 zincir. Döndüm. Buraya yine 2 tane trabzan. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki yaprağın tepesine bir sık iğne. Bakın burada birleştirmeyi bitirdim ama yeşille etrafını devam ettiriyorum. Yarım, yani tek bir köşeyi birleştiriyoruz. Burayı da devam ediyoruz örmeye. Şimdi 1 2 3 4 zincir, 3 defa doladık. Evet, burada 4 zincir değil 6 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 4'ü burada çektik. 4 5 6. Buraya geliyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tığımızı 3 defa dolayıp buradaki sarının üzerine batıyoruz. 1 2 3 4 5. Hemen buradan giriyoruz. Bir tane ikili trabzan. Şimdi aslında bana göre şöyle bitirsek burayı daha güzel olacak gibi, ama şimdi bana resim atıldı ve resimden yapıyorum. Aynı renkleri de uydurmaya çalıştım. Bu şekilde yapılmış. Şuralar, artık buraları herhalde sık iğne de yok edeceğiz. Yani şöyle de bırakılabilir diyeceğim, ama bu sefer de burada da birleştirmemiz var. Ama en azından köşe bence böyle bırakılabilir. Çünkü burada bir birleştirme olmayacak. Şimdi burayı böyle bırakacağım. Yani ikinci ikili trabzanları yapmıyorum. Bir tane zincir çekiyorum.
Burada da aslında yapmadan şu birleştirme işi yapılabilirdi sadece zincirle sanki. Bakacağız, orayı sık iğne ile düzelteceğiz. Şimdi geliyoruz burası. Evet, şunları görmeyin, gizlemedim video uzamasın diye. Bunları sonradan gizleyeceğim. Bunu da bakın buraya aynı şunu birleştirdiğimiz gibi köşe yaparak başlıyoruz. Şu noktadan önce batarak birleştirip bu tarafa doğru birleştiriyorum. Şimdi bunu da birleştirip dönüyorum. Evet, şunu birleştireyim döneyim dedim ama bakın bunun başlama şekli de şuradan başlayıp önce sonradan birleştirme yapacağız. Onu göstermek için tekrar açtım. Böyle bakın sarıdan başlıyorum. Önce bir kenarı yapıyorum. Pardon, bir daha girelim. 1, 2, 3, 4, 5'te çıktım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Evet, bakın bunu şöyle bırakacağım. Bakın burayı böyle bıraktık ya. Bu da bu köşede olacak. Onun için burayı da böyle bırakıyorum. Diğer iki taneyi yapmıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya bir sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki yaprağın tepesine bir sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. 3 defa doluyorum. Araya giriyorum. Burada birleştirmeyi yapacağız. Şimdi önce bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın. Şuradan birleştirerek buraya doğru geliyorum. Bir sık iğne. 2 zincir. Tekrar buraya 2 tane ikili trabzan. 1, 2 zincir. Araya giriyoruz. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Bir sık iğne. 3 tane zincir. Buraya birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincir. Şimdi 3 defa doladım tığıma. Evet, 3 defa dolamadım. Bir sonraki yaprağa batıyorum. Neyse, burada kafam niye karışıyor anlamadım. Şöyle sizi de karıştırmayayım, göstereyim tekrar. 6 zincirli boşluğa birleştirdik. Şimdi burada 4 zincir çekiyoruz. Yani 2 zincir çekip birleştiriyoruz önce. Tekrar 2 zincir çekiyoruz ve şimdi köşeye geldik. 3 defa doluyoruz. Buradan sarıya giriyoruz. Bir daha yapacağım burayı. Olmadı. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Tekrar burada hemen bir tane ikili trabzan. Şimdi bakın burada birleştiriyoruz buraya. Şöyle birleştirip bitirsek ne olurdu? Hala şuradaki sivriliklere taktım. Buraya birleştirip bitirebilirdim. Neyse, ben aynen modeldeki gibi yapayım önce. Buraya giriyorum. İki motifin birleştiği noktaya 2 zincir çekiyorum. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Yani söylemek istediğim yer burası arkadaşlar. Burası üst kısım, hani böyle düz durması gereken bir yer. Hani şunlar olmasa daha düz olacak sanki burası. Sanki değil, öyle olacak. Ama modelde de öyle yapılmış. Üzerinden sık iğne giderek burası düz bir şekilde gösteriliyor ama bence gerek yokmuş. Herhalde ip yürüterek falan geçtiler orayı. Neyse, böyle yapalım. Burada tekrar ipimi kesiyorum. Şimdi
etrafına bir sıra sık iğne gidip bir de oya yapacağız. Evet, sarı renkle, sarı da değil aslında, böyle turuncu gibi bir renk bu renk. Şöyle bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın buradan şu taraftaki ipleri temizlemedim. Sık iğnelerin arasında gizlemek istediğim için buradan birleştireceğim. Şöyle bir sık iğne yaparak birleştirelim. Hemen kendi ipimizi de alalım ve komple bütün etrafını sık iğne dolanalım şimdi. İpleri de gizleyerek gidiyorum. Gizleyemediklerimizi de sonra keseriz. Aralardan yürüterek kesebiliriz. Şimdi burada sayı vermiyorum. Bu sık iğneleri yaparken bunu elinize göre ayarlamanız lazım. Şöyle buraya bir tane, mesela buraya bir tane, bunlar belli. Ama şu boşluklarda bakın 1, 2, 3 tane yapalım. Şu araya giriyorum şimdi. Dediğim yere geldik. Bakın 1, 2, 3. Şimdi böyle gidersem, şöyle inersem burada bir çıkıntı olacak. Bir diyelim. Bakın bir tane yaptım şuraya. Sonra boşluğa geçtim. Evet, burayı düzlemek için sanıyorum böyle bir şey yapmam lazım. Şimdi şurası 3 motif birleştiği nokta. Bakın burada şu araya bir tane yapalım. Tam birleşme noktasına yine bir tane. Buradaki boşluğa 1, 2. Yine bakın bu çıkıntıya geldik. Bunun arasına, iki trabzan arasına giriyorum. Bir tane yapıyorum. Sonra şu iki trabzanı battığımız yere batıyorum. Boşluğa geliyorum. 3 tane yaptım buraya. Evet. Şöyle bence iyi, fena değil. Ama dediğim gibi yapabilirsiniz. Yani burada iki tane değil bir tane trabzanla bitirilebilir. Şimdi böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sık iğneleri yaparken dikkat etmeniz gereken tek şey, model burası marullanmasın. Bir de mesela ütülemedim ben şu anda motifleri. En son ütülemekte fayda var böyle sık iğne yapacaksak. Çünkü önce ütülersek buralar genişliyor. Daha fazla sık iğne yapıyoruz. Sonra onu da ütülediğimizde marullanıyor tabii. Hiçbirini ütülemeden kenarını tamamlayacağım şimdi. Evet, boşluklara giriyorum. Bazısında iki tane, bazısında bir tane yapıyorum. Sadece dikkat ettiğim şurası, bakın şu çıkıntı. Burayı yine bir tane yaptım. Şu ipi de yürüterek şu aradaki boşluğa direkt giriyorum. Burada da şöyle 3 tane yapıyorum. Yine şu iki tane, 3 tane motifin birleştiği noktalara geldiğimizde de o birleştirme noktalarına da giriyoruz. Saymadan tamamen bu göz kararı yaptığım bir yer oldu. Buralarda atlama yapmadım. Her bir
yuvaya girmeye çalıştım. Daha düzgün dursun diye. Kenara geldik bakın. Şöyle ikili yapıp bıraksaydık şimdi buradaki gibi daha düzgün olacaktı diye düşünüyorum. Şöyle araya girdim. Burada şu araya tekrar girelim. Tepe noktasına. Evet, döneceğiz buradan. Dönerken düzgün oldu. Dönerken buraya birkaç tane fazla yapabiliriz. Yani düzgün dönmek için 3 tane yapıyorum mesela aynı yere batarak. Sonra boşluğa batarak devam ediyorum şimdi. Evet, boşluklara 3 4 5, bu taraf düzgün gidiyor zaten bakın. Şöyle sık iğnenin üzerine de batabiliriz. 4 zincir çektiğimiz boşlukları yine 4'er tane yapabiliriz. Bu araya da bir tane batalım. Şimdi bakın 2 2 zaten burası. Şöyle 1 2 birleşme noktasına girelim. Bir tane de buraya yapalım. Tekrar buraya 2 tane yapalım. Burada trabzanın üzerine bir tane. Şimdi burada 4 tane zincirimiz var. 2 3 4. Evet, buraya batsak da olur, batmasak da olur. Bir tane batıyorum. 1 2 3 4 5, ama şimdi 6 zincir çektiğim yere 6 tane de yapabilirim, ama dediğim gibi şöyle bakalım, marullanmasın. 5 tane yapalım. Bir tane de sık iğnenin üzerine yapalım. Ya böyle kontrollü bir şekilde bunu komple dolanalım arkadaşlar. Evet, geliyorum şimdi buraya kadar. Evet, bakın sona kadar geldim arkadaşlar. Şöyle şimdi şuradan bir birleştirme yapıyorum. Komple sadece sık iğne ile dolandım etrafına. Şimdi buradan bağlamak için zincir çekeceğim. Bağlama yerlerini yapmak için diyeyim, saplarını yapmak için. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 60 tane zincir çektim bakın. Sadece zincir yeterli olur diye düşünüyorum. 60, çünkü 60 da bu tarafta çekeceğiz. Daha uzun yapmak isterseniz tabi zinciri uzatabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. 60'ın üzerine şimdi 3 tane daha çektim. 1 2 3 4 5 6. 6. zincire giriyorum. Kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir. 3. zincire girelim. Bir kaydırma yapalım. 1 2 3 zincir. Bunu sık iğne de yapabilirsiniz. Bütün kenarı tamamladıktan sonra tekrar ipinize köşelerden takarak da yapabilirsiniz. Böyle daha kolay geldi. İpi kesmeden yapacağım çünkü bunu. Şöyle 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 diyoruz. 3. zincirden kaydırıyoruz. Ya da 4. zincirden, fark etmez. Eğer böyle bir yamulma olursa 4. zincire batın. Bu şekilde aşağıya kadar gidiyoruz şimdi. Sık iğne değil, kaydırma yapıyorum. Evet, şöyle hafif de uzayacaktır muhtemelen. Şimdi buraya kadar, şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, geldim bakın. Şöyle göstereyim. Buraya kadar geldim. Tam köşedeyim şu anda. Tam dibe batıyorum. Burada da bir kaydırma yapalım. Birinci sapımızı tamamlamış olduk. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tığımızı bir kez dolayıp 1
2, 3. Üçüncüye batalım. Burada üçüncüye ya da ikinciye de batabiliriz. Bir zincir, tekrar aynı yere bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir trabzan, bir zincir, aynı yere batıyorum, bir trabzan daha, 3 tane zincir. Şöyle ayarlayalım. 1, 2, 2'ye de olabilir, üçüncüye de olabilir. Bunu dediğim gibi tamamen elinize göre ayarlamanız lazım. Çünkü sık iğne sayılarımız tamamen elimize göre yaptığımız için aynı köşelerde hep aynı sayıya sahip değiliz. Burayı ayarlayacağız. Tekrar 3 zincir. Tüm bir kez doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Şöyle bir zincir, tekrar aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir çekerek böyle bir oya gidiyorum. Tabi bunu yapmanıza da gerek yok. Sadece sık iğne giderek de bırakabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. 3 zincir çektim. 1, 2, 3. Yine üçüncüye bir sık iğne. Şimdi bir bakalım. 3 zincir acaba fazla mı geliyor diye bakıyorum. 2 zincir. Şu aralarda 2 zincir de yapabiliriz. Evet, 2 zincir sanki daha güzel olacak. Orayı düzeltip döneyim. Evet, şurayı tekrar göstereyim size arkadaşlar. Orayı düzelttim ama trabzanı da ikili trabzan yaptım. Ve şuradaki kaydırmayı da sık iğneyi kaydırma olarak yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Bakın 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Böyle daha kibar geldi gözüme. Bir trabzan, bir zincir, tekrar ikili trabzan, 2, bir zincir, 3, bir zincir, 4. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum ve sık iğne değil kaydırma yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yine ikili trabzan. Arada bir zincir çekerek 4 tane yapıyorum. Şöyle bir zincir tekrar. Evet, 2 zincir. 1, 2, 3. Burada bir kaydırma yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bakın bunların da marullanmaması önemli. Yani şöyle düz dursun. Çok fazla gelirse burada sık iğnelerde 2 değil 3 değil. Yani 2 atlama 3 pardon 2 atlayıp üçüncüye batıyoruz ya, dördüncüye de batabiliriz. Bu şekilde buraya kadar geleceğim şimdi. Burada tekrar şu sap kısmını yapacağız. Sonra tekrar dönüp burayı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet, bakın buraya geldim, buraya kadar tamamladım. Tabii şurada şurayı şöyle ayarlayabilmek önemli. Burada bir iki atlayabilirsiniz. Yani şuradaki dolguyu şöyle şuraya getirebilmek için. 2 zincir çekiyorum, tam köşeye geliyorum. Yani şu bitişi yakalayabilmek için demek istiyorum. Şu son üçünde aralarda ikişer ilmek kaydırarak ya da ileri alarak beri alarak şu dolgunun şuraya gelmesini sağlamanız lazım. Şimdi buraya kadar geldik. Bakın şuradaki sapa yine ipimizi kesmeden devam edeceğiz. 60 zincir çekmiştim. Burada da yine 60 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 60 zinciri çekip anlatayım size. Üçer zincir çekerek geri gelmiştik. Aynı şekilde geri geleceğiz. Sonra bu tarafa doğru şu yaptığımız işlemi tamamlayacağız. Evet, sanıyorum anlaşıldı. Şimdi onu tamamlayacağım. Dediğim gibi 60 zincir çekiyoruz. Üçer zincir çekerek geri geliyoruz. Buraya birleştirdikten sonra şuradaki işlemin aynısını şöyle tamamlıyoruz. Şu köşeye de mesela bir tane şöyle dolgu getirmeye çalışın. Daha güzel durur. Buraya kadar tamamlayıp döneceğim. Evet, sona geldim bakın. Şurayı hemen birleştireyim ve tekrar bakalım. Şöyle dibine giriyorum, birleştiriyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekelim. Evet.
bu şekilde kenarlarını dolandım. Şurada bırakmıştık sizinle. Buradan zincirimi çektim. Üçer zincir çekerek geri geldim. Aynı şekilde bu kenarı da tamamladım. Ve buradan da birleştirdim. Bakın. Şimdi bunun ölçülerini vereyim size. Daha büyük yapmak isterseniz tabii ki. Şimdi iki tane tam motif yaptık. Bakın sonra hemen yarımlara geçtik. Daha genişini yapmak isterseniz 3 tane tam motif. Bu kenardan da 1, 2, 3 olacak. Sonra kenarlarını yapacaksınız. Araya bir tane daha tam motif olacak. Gözüme daha küçük görmüştü ama kenarlarını yapınca büyüdü. 21 santimetre bakın. Şöyle şurası tam 21 santimetre. Biraz daha buharlı bir ütü vererek şöyle açtığımızda illaki birer santim yine oynuyor. Buradan da ölçelim. 36 santimetre. Evet, 36 santimetre genişliği var. İplerim Alize Cotton Gold, onunla ördüm. Daha ince bir iple yaparsanız mutlaka burada 2 değil 3 tam motif yapmanız lazım. Daha küçük durur çünkü ince iple ördüğünüzde. Sanıyorum anlaşıldı. 3 tane tam motif. Bu taraftan da 3 tane, araya bir tane yine tam motif olacak ve kenarlarda bu yarım motifler olacak. O şekilde üçgen yapabilirsiniz. Arkası da böyle iplerini temizleyince daha güzel durdu. Şimdi şuradaki ipi de gizleyeceğiz. Evet. Burada da bir ipimiz kalmış. Bunu da kesmemiz lazım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel oldu diye düşünüyorum ben. Beğenip beğenmenizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.